Merhaba, bugün size balaklava anlatımı yapacağım. Burada ben motiflerimi hazırladım. 8 tane kare motife ihtiyacımız var. Ben 7 tanesini hazırladım. Sizin de 8.'sini birlikte hazırlayacağız. Sonrasında isterseniz benim burada yaptığım gibi ip koparmadan birleştirirsiniz. İsterseniz de iğne iplik yardımıyla tepelerini alarak dikebilirsiniz. Tüm videolarımda söylüyorum, ben yeni başlayanlar için ve çevirilerde düzgün çıkabilmesi için, çevrilebilmesi için yavaş yavaş ve tek tek anlatıyorum. Anlatımım size yavaş gelirse oynatma hızından hızlandırarak izleyebilirsiniz. Ya da tam tersi, hızlı gelirse oynatma hızından yavaşlatarak izleyebilirsiniz. Bugün sesim biraz kötü, arada değişebilir, o yüzden kusura bakmayın. Bu ördüğüm balaklavaları YouTube kanalını açmadan önce Instagram'da paylaşmıştım. Bunda ikisinde de kartopu Aksoft ipler kullandım. Burada böyle uygun fiyatlı bir ip kullandım. Elimde bu vardı. Hırkaların kenarında kullanırım diye. Marketlerde satılan ipler var. Onları da kullanabilirsiniz. Elinizdeki ipleri de değerlendirebilirsiniz. İpin inceliği, kalınlığı fark etmiyor. Sizinle yine bir görsel paylaşacağım. Orada Alize Cotton Gold'u 2 kat yaparak kullandım. İnce iplerinizde de 2 kat yaparak kullanabilirsiniz. Buradaki balaklavada da bunlarda da 4 milim tığ kullanmıştım. Burada da 4 milim tığ kullandım. İpinizin inceliğine, kalınlığına göre, elinizin örmesinin sıkılığına, gevşekliğine göre sadece sıra sayısı değişir. Ben burada 8 sıra yaparım. Sizin ipiniz ince ise siz belki 9-10 sıra yaparsınız. Ya da kalınsa 6-7 sıra yaparsınız. Sadece sıra sayısı değişir. 8 tane motif gerekiyor demiştim. Şimdi 8. motifi beraber örelim. Motif hepimizin bildiği klasik bir motif. Hanım dilendi beybeğendi modelini kullanıyoruz. İstediğiniz herhangi bir kare motifi de kullanabilirsiniz. Kanalda yine ada masalı motifi, söğüt motifi, Afrika menekşesi motifi gibi motifler mevcut ya da ayçiçeği motifleri gibi onları da kullanabilirsiniz. Ya da istediğiniz herhangi bir modeli kullanabilirsiniz. İpleri tekrar böyle göstermek istiyorum. Ben kek iple hırka yaptığım zaman tek renkle böyle etrafından geçiyorum. O yüzden böyle tek renk almıştım bunları. Birinci sıra için sihirli halkayla başlıyorum. Benim gibi parmağı dolayarak örmek istemiyorsanız yüzük parmağın üzerinden, orta parmağın altından ve işaret parmağın üzerinden alıyorsunuz. İki parmağınıza tuttuktan sonra siz ördükçe ipiniz arkadan gelmeye devam ediyor. Nasıl rahat ediyorsanız öyle örebilirsiniz. Sihirli halka içinde benim küçükken öğrendiğim yöntem bu şekilde. Farklı teknikleri de var. Siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben kendi yaptığımı gösteriyorum. İpi tuttum ve döndürdüm. İpi tuttum ve halka yaptım. Sihirli halkayı yaptım. Tığla giriyorum. İpi aldım. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Bu 3 zincirde bir trabzan kabul ediyorum. Bir tane ikili trabzan kabul ediyorum. Tığın başına doladım. Halkanın içine girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. İkisini birlikte aldım. Bir tane daha ikili trabzan yapmış oldum. Tığın başına doladım. Halkaya girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte, ikisini birlikte aldım. 3 tane ikili trabzan yapmış oldum. Birinci sırada 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yani 4 tane üçlü grup yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 tane üçlü grup yapıyoruz. Siz bu aradaki boşluklar küçük olsun istiyorsanız köşelerde bir tane zincir çekebilirsiniz. Ben şimdi size klasik olanı göstereceğim. Araya 2 zincir çektim. Halkanın içine girdim. 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. İki tane zincir çektim. Halkanın içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane grubum yaptım. Dördüncü kaldı. Araya 2 zincir çektim. Halkanın içine girdim. 3 tane daha ikili trabzan yaptım. 4 tane üçlü grubumu oluşturmuş oldum. Sıra sonunda halkadan kalan ipi çekiyorum. Tığın başına doladım. En başta 3 tane zincir
ve tığın üzerinde 3 ilmek var. Üçünü birlikte çekerek tekli trabzanla bitirmiş oldum. Birinci sıramız bitti. İpi esnettik. Motifi içinden geçirdim ve burada sıkılıyorum. Sonrasında ipi yeteri kadar bırakıp kesiyorum. En son bu ipleri beraber gizleyeceğiz. Birinci sıramız böyleydi. Birinci sırada sihirli halkanın içine 4 tane üçlü grup yaptık. Arada 2 zincirle 4 tane üçlü grup yaptık. İkinci sırada açık renge, açık griye geçiyoruz. Köşelere, bu 2 zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir diğer boşluğa geçerken arada bir zincir çekiyoruz. Ben genelde yeni başlayanlar için böyle mantığını önden anlatıyorum. Kavrama tekrarla oturan bir şey. Örerken de tekrar ettiğimizde mantığını daha çabuk kavramış oluyoruz. İkinci sıra için tığa ilmek yaparak başlıyorum. İlmek yaparken de sihirli halka yapar gibi ipi aldım ve döndürdüm. Bu sefer daha küçük bir halka yaptım. Halkaya girdim. İpi aldım. Bir zincirle bir tane ilmek oluşturmuş oldum. Tığın başına doladım. İki ipi de böyle tutuyorum. Herhangi bir köşeden başlayabilirsiniz. Ben genelde hangi köşede kopardıysam onun bir öncesine başlıyorum. Köşeye girdim. Yine tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte alarak ikili trabzan yapacağız. Motif baştan sona ikili trabzanlardan oluşuyor. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. İlmekten kalan ipi böyle ipin üzerine aldım ki saklayabileyim. Tekrar ikisini birlikte aldım. Bir tane ikili trabzan yapmış oldum. Tığın başına doladım. Köşeye giriyorum. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Tığın başına doladım. Köşeye girdim. İkisini birlikte aldım. Köşelerde 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapacaktık. Burada sadece 3 tane ikili trabzanla başlıyoruz. Sıra sonunda orayı tamamlayacağız. Bir diğer köşeye geçerken arada bir zincir çektim. Köşeye geldim. 3 tane ikili trabzan. Araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar söylemek istiyorum. Balaklavada eğer boşluklar daha küçük olsun istiyorsanız bu aradaki bir zinciri çekmeyin ve köşelerde bir tane zincir çekin. Burada çektiğimiz 2 zinciri bir tane zincir yapıyorsunuz. Bir köşeden diğer köşeye geçerken de zincir çekmiyorsunuz. Arada bir zincir çektim. Diğer köşeye geçerken köşeye 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Araya bir zincir çektim. Bir diğer köşeye 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yaptım. Yine bir diğer köşeye geçiyorum. Sıra sonundayım artık. Burada bir tane üçlü grubumu yapmıştım. Onu tamamlıyorum. Tığın başına doladım. Köşeye 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Tüm köşelerde 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorduk. Buradaki 2 zinciri nasıl yapıyorum? Yine tığın başına doladım. İlk yaptığım trabzanın tepesine geldim. İpimi aldım. Tığın üzerine 3 ilmek var. Üçünü tekte çekerek tekli trabzanla sıra sonunu bitiriyorum. İkinci sırayı da böylece bitirmiş olduk. Üçüncü sırayı da aynı renkle devam ediyoruz. Siz değiştirmek istiyorsanız ipinizi yine ipinizini esnetirsiniz. Motifi içinden geçirir ve ipinizi yeteri kadar kesebilirsiniz. Tekrar tığa ilmek yapıp başka bir renkle devam edersiniz.
Biz aynı renkle devam ediyoruz. İlk 3 sırada mantığı anlaşılacağı için buraları yavaş yavaş anlatıyorum. Yeni başlayanlar için siz dediğim gibi hızlandırarak izleyebilirsiniz balaklavaya geçmek için birleştirmeye. Sonrasında zaten mantığı hep aynı devam ediyor. Yeni başlayanlar da 3. sıradan sonra çok kolaylıkla ilerleyebilecekler. Köşelerde hiçbir değişim yok. Köşelerde 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Kaç sıra yaparsak yapalım, ben bunu 20 sırada yapsam, 100 sırada yapsam köşelere 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi 3. sıradayız. Yine köşelerde 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. Bir diğer boşluğa geçerken arada bir zincir çekiyoruz ve buradaki bir zincirlik boşluğa, aşağıdaki bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Burada aralarda artık tekli kurup çalışmaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi bu sırada bir tane, bu sırada 2, bu sırada 3, bu sırada 4. Böyle birer birer artıyor. Şimdi 3. sıramızı yapalım. Köşede yine bir tane üçlü grup yapacağız. Yani 3 tane ikili trabzan yapacağız. Sonra onu köşeyi en son sıra sonunda tamamlayacağız. Bir üst sıra için 3 tane zincir çekiyorum. Bunda bir tane ikili trabzan kabul ettim. Tığın başına doladım. Aynı köşe boşluğuna geldim. Bir tane daha ikili trabzan yaptım. Tığın başına doladım. Aynı köşe boşluğuna bir tane daha ikili trabzan yaptım. 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir diğer boşluğa geçerken bir tane zincir çekiyorum. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşeye geldim. Bir boşluktan bir diğer boşluğa geçerken arada bir zincir çekiyoruz. Bir zincir çektim. Köşeye 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonrasında devam ediyorum. Bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Arada bir zincir çektim. Bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çektim. Köşe boşluğuna 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu motifi kaç sıra örerseniz örün mantığı bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapmak, köşe boşluklarına 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapmak. Bu kenarı da yapalım. Bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yaptım. Yine bir zincir çektim. Ve köşe boşluğuna 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Son kenarımızdayız. Araya bir zincir çektim. Bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim. Bu köşeyi de tamamlıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşelerde her zaman tek trabzanla bitiyorum. Tığın başına doladım. 3 zincir çekmiştik. Üçüncünün içine girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Hepsini tekle çekerek tekli trabzanla bitirdim. Bu tek trabzanda bana bu köşe noktalarındaki 2 zinciri vermiş oluyor. Yine ipimi esnettim. Motifi içinden geçirdim ve sıkıladım. İpi sonrasında gizleyebileceğim kadar kesiyorum. 3. sıramız da bitti. Dediğim gibi yeni başladıysanız bile bu 3. sıradan sonra artık her şey kendini tekrarlıyor ve yapabileceksiniz. Köşelere 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz.
gördüğümüz bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Burada bir tane üçlü grup yapmıştık. Burada 2 tane. Her sıra arttığında bir tane de üçlü grubumuz artmış oluyor. Mantığı anlaşılmıştır ama ben yine ip değiştirerek nasıl tekrar bir üst sıraya çıkıyoruz onu da mavi renkli tekrar göstermiş olayım. Sonrasında kaç sıra örmüşüm burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra örmüşüm. 7. sırada ip koparmadan birleştireceğiz. Siz eğer iğne iplik yardımıyla dikecekseniz 7 sıra örmeniz gerekiyor. Şu an buradaki 6 sıralı motifin ölçüsü 15 santim. Biz bunu ip koparmadan birleştireceğiz. Bir sıra daha büyütmüş olacağız ve ölçüsü 16 santime gelecek. Siz ip koparmadan birleştirmeyecek, böyle iğne iplik yardımıyla birleştirecekseniz 7 sıra örmeniz gerekiyor. 7 sıra örün, 16 santime tamamlayın. Ama benimle aynı iple örüyorsanız şu an bunu söylüyorum. İpiniz kalınsa 5. sırada da 16 santime ulaşmış olabilirsiniz. 6.da da ulaşmış olabilirsiniz. Biz 7 sırada ulaşmış olacağız. Eğer ipiniz ince ise, angora gibi iplerle örüyorsunuz ya da daha ince iplerle örüyorsanız, dediğim gibi Alize Cotton Gold'u ben 2 kat yaparak örmüştüm. Öyle iplerle örüyorsanız biz 7. sırada 16 santime ulaştık. Siz belki 8. belki 9. sırada ulaşacaksınız. O sıra sayısı kadar örmeniz gerekiyor. Elimizde her an her malzeme olmayabiliyor. Metreniz yoksa çocukların okul cetvelleri var. Onları kullanarak yapabilirsiniz. Buradaki amacımız 16 santime ulaşmak. Ben şu an büyükler için anlatıyorum. Siz çocuğunuz için ya da torununuz için yapacaksanız buradaki boşluk bir motif kadar. Motifinizi örersiniz ve çocuğunuzun yüzüne böyle getirirsiniz. Gözü kapanmıyorsa, böyle yüzünü kapatmıyorsa, motif küçük değilse o aşamada uygundur ve 8 tane yapıp birleştirebilirsiniz. Ama siz bunu yaptınız. Çocuğunuzun burada gözünü kapatıyor, ağzını kapatıyor. O noktada örmeye devam edersiniz. Yani çocuğunuzun alnından çenesine kadar, çenesinin altına kadar değil, çenesine kadar geliyorsa motif, o aşamada motifinizi bitirebilirsiniz. Birleştirmeye başlayabilirsiniz. Dediğim gibi burası bir motif ölçüsü kadar. Biz bunu başımıza geçiriyoruz. Burası yüz kısmımızı alıyor. Burası da bize boyunluk oluyor. Burası da boyunluk kısmı oluyor. Mantığını yeni başlayanlar da anlamıştır zaten. Ben sadece bir sırada renk geçişiyle nasıl geçiyoruz onu göstermek istiyorum. 4. sıraya da yine sıra halka yaptım. Küçük bir halka. İpi geçirdim. Bir zincirle bir ilmek oluşturdum. Tığın başına doladım. İpi kestiğim yerden bir önceki köşeden başladım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. İpi gizlemek için aldım. İkisini birlikte aldım. Bir tane ikili trabzan yaptım. Köşeye başlarken 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir sıraya başlarken hep 3 tane ikili trabzanla başlıyoruz. Sıra sonunda burayı tamamlıyoruz. Bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Köşelere 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Detaylı anlatmamın sebebi, bununla sadece balaklava yapmayabilirsiniz. Benim yaptığım hırkalar da var, atkılar da var, eldivenler de var. Her şeyde kullanabilirsiniz. Battaniye de yapabilirsiniz. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. İstediğiniz sıra sayısı kadar örebilirsiniz. Şimdi ben 7 tane motifimi yapmıştım. 8.'yi de yapıyorum. 6 sıra kadar öreceğim. Bu sefer ipimi koparmayacağım. Çünkü birleştirmeye geçeceğiz artık. 6 sırayı da bitireyim. Sonrasında balaklavanın artık motiflerini birleştirmeye geçelim. Mantığı zaten anlaşıldı. Aynı şeylerle sıkmak istemiyorum. 6. sıra sonunda artık ip koparmadan birleştirmede buluşalım. 6. sırayı da ördüm. İpleri gizlemeden birleştirmeye başlamak istemiyorum. Her zaman iplerimizi gizliyoruz. Halkadan kalan ipte öncelikle bir zincirle buraya sabitliyorum. Sabitliyorum ki bu orta nokta açılmasın. Sonrasında halkanın etrafındaki iplerden geçirerek gizliyorum.
Motiflerde ip gizlemek, örgüyü örmek kadar önemli. Motifiniz sökülürse ördüğünüz örgünün de hiçbir anlamı kalmıyor. O yüzden motif örmeye ayırdığım zamanı ip saklamaya da ayırmamız gerekiyor. Kalan ipi en son kesiyorum. Buradaki ipi de böyle geçiriyorum. Halkanın etrafından. Aynı renk olanları aynı renk motifin içinde gizliyorum arka tarafında. Ki belli olmasın dışarıdan. En son motifi esnettim. Esnettikten sonra dışarıda kalan ipi kesiyorum. Bu zaten ilmekten kalan ipti. Onu da burada kesebilirim. Gri ip de buradan getiriyorum. Yine burada bir tane zincir çektim. Sökülmesin diye. Giydiğimizde yıkadığımızda sökülmesin. Sonrasında buradan geriye ipimi saklıyorum. Burada bir tane ip bırakıyorum. Hepsini alırsam ben buradan ipimi çektiğimde geri gelecek. O yüzden burada bir tane ip bırakıyorum ki ipim geri gelmesin. Sonrasında bir alt sıradaki motiften de geçirerek ipi geriye çekiyorum. En son motifi esnetiyorum ve esnettikten sonra kalan ipi kesiyorum. Bir tane kaldı. Bunu da hızlıca göstereyim. İpi burada bir zincir çekiyorum. Motifin içinden geçirerek. İlk önce buraya kadar alıyorum. Sonrasında bir de bu tarafa doğru getiriyorum. Tersine. Ama arada bir tane ipi bırakıyorum. Geri gelmesin. Aşağıdaki motiften de ip alarak ipimi geriye doğru çektim. Esnettikten sonra kalan ipi kesiyorum. Hem burada çektiğimiz zincir hem bu tarafa gidip bir de bu tarafa gelmemiz ipimizin sökülmesini engelleyecek. Tüm motiflerde de bu şekilde iplerimi gizledim. Gördüğünüz gibi sanki önüymüş gibi tertemiz şekilde duruyorlar. Burada ipi kesmedim çünkü 7. sırada birleştirme yapacağız biliyorsunuz ip koparmadan. Siz iğne iplik yardımıyla dikecekseniz bir sıra daha örüyorsunuz. Bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan, köşelere 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorsunuz. Bir boşluktan diğerine geçerken de arada bir zincir çekiyorsunuz. Öncelikle birleştirmede kolaylık sağlaması için motif yerleşimini göstermek istiyorum. Aynı buradakine bakarak yapacağım. Onu önüme alıyorum şöyle. Yerleştirmeye başlıyorum. 2 tane motif böyle ters şekilde koydum. 2 tane de üzerine yerleştiriyorum. Bir tane motif böyle ikiye katlıyorum. Böyle gelecek. Bir tane motif de böyle katlıyorum. Buraya gelecek. Bir motifi katladım. Tepeye gelecek. Ve bir tane daha motifi katladım. Orası da bu boyun kısmına gelecek. Ekran görüntüsü alırsanız sonrasında da bu ekran görüntüsündeki motif yerleşimine göre devam edebilirsiniz. Motif yerleşimini de gördük. Şimdi ip koparmadan birleştirmeye geçebiliriz. Yine 4 milim tığ kullanıyoruz. Gri renkle devam ediyoruz. Öncelikle bu motiflerimi alıyorum. Altıncı sıranın sonundaydım. Sıra sonunda yine tekli trabzanla bitiriyorum. Ve 7. sıraya geçiyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim.
Bu birleştirme tekniğiyle bir bütün hırka yaptık biliyorsunuz. Ayçiçeği motifli hırka yapmıştık. Yine oradaki gibi ip koparmadan birleştireceğiz. Öncelikle 3 tane kenarı örüyoruz. Bir kenarı örmüyoruz. Orayı en son balaklava bittiğinde bitirmiş olacağız. Tamamlamış olacağız. 3 zincirle bir sıraya başlamıştım. Onda bir tane ikili trabzan kabul ediyorum. Aynı yere 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 3 tane ikili trabzan yaptık. Sırasıyla yine bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan, bir diğer boşluğa geçerken arada bir zincir. Bu şekilde devam ediyorum. Bu kenarı örüyorum. Bu kenarı örüyorum. Bu kenarı örüyorum. En son bu kenara geliyoruz. 3 kenarı bitirelim. 3. kenarda artık diğer motifi birleştirmeye geçelim. 1, 2, 3 kenarı ördük. Bu kenarı örmüyoruz. Köşeye kadar geldim. Arada bir zincir çektim. Köşeye geçmeden. Köşeye sadece 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Başta ve sonda köşelere sadece 3 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi artık bir üst motifle birleştirmeye geçiyoruz. Burada balaklava bizim ulaşacağımız sonuç. Videonun içinde sihirli halka yapmayı, ilmek yapmayı, hanım dilendi, bey beğendi ve ip koparmadan motif birleştirme tekniğini öğreneceğiz. Şimdi ip koparmadan motif birleştirmedeyiz. Bir üst motife geçerken arada 2 zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Buradaki motifte istediğiniz bir köşeden başlayabilirsiniz. Düz yüzünden. Herhangi bir köşeden başlayabilirsiniz. Köşeden girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Köşeye ikinci ikili trabzanı yaptım ve üçüncü ikili trabzanı yaptım. Bir üst motifle bağlantımızı yapmış olduk. Artık bu kenarla bu kenarı birleştireceğiz. İp koparmadan birleştirmede sağdaki motifteki deliklere gelip ipimizi kaydırıyoruz ve bir zincirle oraya sabitliyoruz. Soldaki boşluğa gelip 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Biz burada 3 kenarı 7 sıraya tamamladık. Ama burada hala 6 sıra. Hem ip koparmadan birleştiriyoruz hem de buradaki motifi 7. sıraya tamamlamış oluyoruz. Motiflerin sıra sayısını eşitlemiş oluyoruz. Sağdakine kaydırdım, zincir çektim. Soldakine geliyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir iki motifte böyle detaylı anlatayım. Sonrasında zaten mantığı oturmuş olacak. 3 tane ikili trabzanı yaptım. Sağdaki motife geldim. Boşluğa kaydırdım. Bir tane zincir çektim. Tığın başına doladım. Soldakine geldim. 3 tane ikili trabzan yaptım. Mantığı çok basit. Sağdakine kaydır. Zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Sağdakine kaydır. Zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Sağdakine kaydırdım ve zincir çektim. Gördüğünüz gibi hem iki kenarı birbirine ekledik hem de karşılıklı üçlü gruplar denk gelmiş oldu. Karşılıklı üçlü gruplar denk gelecek. Denk gelmediyse yanlış bir yere batmışız demektir. Kaydırma yapmışız demektir. En son sağdakine kaydırdım. Bir tane zincir çektim. Köşe boşluğuna geldim. 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çekiyorum. Aşağıdaki köşenin içine geldim ve kaydırdım. Aşağıdaki köşeyle bağlantımı yapmış oldum. Arada yine bir zincir çektim ve köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum.
Bu şekilde iki kenarı birleştirdik. Yine buradan devam ediyorum. Bu kenarı normal örüyorum. Bu kenarı normal örüyorum. Bu iki kenarı normal şekilde örelim. Yine burada en son köşede 3 tane ikili trabzan yapalım. Bu iki kenarı da normal şekilde ördüm. En son yukarıdaki kenara 3 tane ikili trabzan yaptım. Neydi? Başta ve sonda sadece 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Burayı en son bitimde tamamlayacağız. Bir üst sıraya geçerken, yine bir üst motife geçerken arada 2 zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Herhangi bir köşeden motifin düz yüzünden giriyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşeleri bağlantısını yaptım. Şimdi sırasıyla karşılıklı üçlü grupları birleştiriyorum. Ne yapıyoruz? Sağdaki motife gelip boşluğa kaydırıp zincir çekiyoruz. Soldaki motife 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ben benim gibi sağlaklar için anlatıyorum ama solaklar nasıl yapıyor? Bizim gibi mi yapmaya çalışıyor? Tam tersi mi yapmaya çalışıyor? Bilemediğim için ben böyle anlatıyorum. Onlar kendine uygun yöntemi bulacaklardır. Ben zaten arpa yakasındaki Dursun gibiyim. Çok fazla yön duygum yok. Yanlış yönlendirmek istemiyorum. Kendinize nasıl kolay geliyorsa, kendiniz nasıl bir teknikle yapıyorsanız solaklar da o şekilde devam etmeli. Mantığını anladıktan sonra onlar da aynı şekilde yapabilirler. Sağdakine geldim, kaydırdım. Soldakine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sağdakine kaydırıp zincir çekiyorum. Soldakine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Buraya kadar, köşeye kadar aynı şekilde devam edelim. Buradaki köşeden önceki yere kaydırıp zincir çektim. Şimdi burada köşede 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Buradaki gri rengin renk kodu 804. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çekip aşağıdaki köşeye kaydırıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Burada köşeye 3 tane daha ikili trabzan yaparak köşeyi tamamlıyorum. Şu an balaklavayı yapma aşamasındayım. 4 tane motifi üst üste ekleyeceğiz en başta. Şimdi bu şekilde köşeye kadar gelelim. Köşede 3 tane ikili trabzan yapalım. Bir üst motife tekrar geçelim. İki kenarı ördüm yine. Sıra sonunda 3 tane ikili trabzan yaptım köşeye. Arada 2 zincir çekiyorum ve bir üst motife geçiyorum. Yine herhangi bir köşeden motifin düz yüzünden başlıyorum. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sağdaki boşluğa kaydır. Zincir çek. Soldaki boşluğa 3 tane ikili trabzan yap. Bu şekilde sağdakine kaydırıp zincir çekmeyle soldakine 3 tane ikili trabzan yapmayla köşeye kadar devam edelim. En son köşeden önceki boşluğa kaydırıp zincir çektim. Tığın başına doladım. Soldaki motifin köşesine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çektim. Alttaki motifin köşesine geldim ve kaydırdım. Tekrar bir zincir çekip sol elimdeki köşeye 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çektim. Bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yaptım. Burada 4 tane üst üste motif yaptık. Burası bizim neyimiz? Bu aşağıdaki 4 tane motifimiz. Yani böyle olacak. Biz burada 2 tane kenarı örüyorduk. Burada sadece bir tane kenarı örüyoruz. Sonrasında bu iki motifi birbirine birleştiriyoruz. Burada sadece bu köşeye kadar gelelim. 3 tane ikili trabzan yapalım köşeye.
Köşeye geldim. 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim. Burada görüyorsunuz bizim ilk ördüğümüz motif vardı. Onun köşesine geldim ve kaydırdım. Bir tane zincir çektim ve buradaki köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine değişen bir şey yok. Sağdakine kaydırıp bir tane zincir çekiyorum. Soldakine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu 3 tane köşeyi örmüştük biliyorsunuz. Burası 7 sıralı. Buradaki 6 sırayı da 7'ye tamamlamış oluyoruz. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Köşeye kadar gelelim. En son burada köşeye kadar geldik. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu kenar bizim örmediğimiz kenar biliyorsunuz. Sıra sonunda en son tamamlayacağız demiştik. Burayı artık tamamlıyorum. Araya 2 zincir çektim ve aynı köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Buradan itibaren etrafını bir sıra dolanıyorum. Herhangi bir birleştirme yok. Bu 6. sırayı 7. sıraya tamamlıyorum. Buradaki birleştirme yerlerine nasıl geçeceğiz onu da göstermek istiyorum. Köşeyi yaptım. Yine arada bir zincir çektim bir diğer boşluğa geçerken. Mantık aynı. Bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan. O şekilde birleştirme yerine kadar devam ediyorum. Köşe noktasına geldim. Bir tane üçlü grubumuzu yapmıştık. Aynı köşeye 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. İki motifin birleşimleri var. Arada 2 zincir çekmiştik. Burada bir zincir çektim. 2 zincirlik boşluğa geldim ve kaydırdım. Gördüğünüz gibi burada 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan noktam oluşmuş oldu. Tekrar bir zincir çektim ve köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir, bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane daha birleştirme noktasını göstereyim. Sonrasında devam edeceğiz. Köşeye geldik. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim. Birleştirme yerine geldim. Kaydırdım. Tekrar bir zincir çektim. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı şekilde bir zincirlik yerlere 3 tane ikili trabzan yapalım. Burada köşeyi yaptıktan sonra bir zincir çekelim. Buradaki birleştirme yerine kaydıralım. Tekrar bir zincir çekip köşeden örmeye devam edelim. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Etrafını aynı şekilde gösterdiğim şekilde dolandım. Köşeye geldim. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu köşeyi de tamamlıyorum. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim. Hem buradaki köşe noktamı oluşturacağım hem de burayla birleştirmesini yapacağım. Burada 3 tane zincir çekmiştik. Üçüncünün içine geldim. Burada da köşeye geldim ve kaydırıyorum. Hem buradaki köşe boşluğunu oluşturmuş oldum hem de buraya kaydırmamı yapmış oldum. Böyle bir bütün şeklinde 4 tane motifi birleştirdik. Burası bizim boyun için olan kısmımız. Yani şu formda aslında. Bu şekilde. Şimdi artık baş kısmına geçiyoruz. Buradaki 4 motifin yerleştirmesine geçiyoruz. Burada arada bir zincir çektim. Herhangi bir köşenin düz yüzünden başlıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar sağdakine kaydır. Zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Sağdakine kaydır. Zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap.
son köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çekiyorum. Burada aşağıda iki motifin birleşim yeri var. Köşelerin birleşim yeri var. Tam ortasına geldim ve kaydırdım. İki köşenin birleşim yerine kaydırıyoruz. İpim sökülmüşken tekrar göstermek istiyorum. Aşağıdaki iki köşenin birleşim yerine kaydırıyorum. Tekrar bir zincir çektim. Buradaki kenarı örmeye başlıyorum. Burayı birbirine birleştirdik. Buradaki kenarı örüyorum. Köşeye geldim. 3 tane ikili trabzan yaptım. Hırkalarda anlatmıştım biliyorsunuz. Bir böyle üst üste ekleme var. Bir de enine doğru ekleme var. Şimdi enine doğru ekleyeceğim. Arada yine 2 zincir çektim. Başka bir motif alıyorum. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Yine çevirdim. Sağdakine kaydırdım. Soldakine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Değişen bir şey yok aslında. Sadece birleştirme yönünü değiştirmiş olduk. Köşeye geldim. 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim. Burada görüyorsunuz 1 2 3 tane köşe var. 1 2 3. Tam buranın ortasında birleştirme yerine batıyorum. Tam birleşim yerine üçünün de birleşim yerine battım ve kaydırdım. Sonrasında tekrar bir zincir çektim ve köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Buradaki 4 köşeyi de oluşturmuş olduk. Burada niye böyle yaptık? Bunları böyle yerleştirmiştik. Bunları da böyle hem enine yerleştiriyoruz, hem buraya birleştiriyoruz, hem bu iki motifi birbirine birleştiriyoruz. Hem alttaki motifi üstteki motifi birleştiriyoruz, hem de bu motifleri yan şekilde birleştiriyoruz birbirine. Burayı birleştirdik. Sonra bu motifi buraya birleştirdik. Devam ediyorum. Buradaki motife birleştiriyorum. En son köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Aşağıdaki iki köşenin birleşim yerine geliyorum ve kaydırıyorum. Tekrar bir zincir çektim. Aynı burada yaptığım gibi yukarı kadar geliyorum. Burada en son 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra bu motifi birleştirmeye başlıyorum. Aynı işlemi bir kere daha yapacağız. Şimdi yukarıda en son 3 tane ikili trabzan yapalım. En son köşede 3 tane ikili trabzan yaptım. Yukarı doğru gelmiştim. Arada 2 zincir çektim. Bir motif daha aldım. Enine doğru birleştirmeye başlıyorum. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Burada yaptığımız gibi aşağı doğru birleştirmeye başlayalım. Köşede beraber yine birleştirelim. Köşeye kadar geldim. Köşeye 3 tane ikili trabzan, araya bir zincir ve buradaki köşelerin birleşim yerine geliyorum. Kaydırıyorum. Tekrar arada bir zincir çektim ve köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi buradaki kenarı da birbirine birleştirelim. İki kenarı birbirine birleştirelim. Sonra yukarı kadar gelelim.
3 tane ikili trabzan yapalım. Artık tek bir motifimiz kaldı. Onu da tepeye nasıl yedireceğiz onu göstereyim. İki kenarı örüyoruz. Bunu birleştiriyoruz. Burayı normal şekilde örüyoruz. En son yukarıda 3 tane ikili trabzan yaptım. Artık formu oluşmaya başladı. Burası bizim çenemizin geleceği kısım. Burası da tepe noktamız artık. Şimdi size burası büyük, bu motif küçük gelebilir. Motifin bir kenarı buraya denk gelecek. Boşlukta kalacak. Bir kenarı buraya, bir kenarı buraya, bir kenarı da buraya gelecek. Benim bu motifi yerleştirebilmem için buradaki sıra sayısını da 7'ye tamamlamam lazım. Görüyorsunuz. Burada boylu boyuna 6 sıra. Bu kenarı da örerek 7 sıraya tamamlamış olacağız. Böyle ipten 2 sıra örüyorduk. Burada tek sıra. Onu da 2'ye çıkartıyoruz. Burada köşeyi yine yapıyorum. 3 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. Arada bir zincir çekiyorum. Bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane birleşim yerini de göstermek istiyorum. Tekrar olsun diye. Köşeye geldim. 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Birleştirme yerine kaydırdım. Tekrar bir zincir çektim. Köşeye 3 tane ikili trabzan yaptım. Aynı burada olduğu gibi 2 tane motifin bir kenarını daha örüyoruz. Sıra sonuna kadar gelelim. Artık beraber tepeyi de birleştirelim. Sıra sonuna kadar geldim. Buradaki 3 tane motifin üzerine de bir sıra ördük. 2 tane zincir çektim. Motifi aldım. Düz yüzünden herhangi bir köşeden başlıyorum. 3 tane ikili trabzan yaptım. Sağdakine kaydır, zincir çek. Soldakine 3 tane ikili trabzan yap. Köşeye geldim. 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim. Aşağıdaki iki köşenin birleşim yerine kaydırıyorum. Tekrar bir zincir çektim. Buradaki iki kenarı birbirine birleştirdik. Şimdi sıra bu arkaya gelen, başımızın arkasına gelen motifle tepe motifinin birleştirmesinde. 4 tane kenar var. Biri buraya, biri buraya, biri buraya. Buradaki de boşlukta kalacak. Köşeye 3 tane ikili trabzan. Sağdaki motife kaydır. Soldaki motife 3 tane ikili trabzan yap. Köşeye 3 tane ikili trabzan. Araya bir zincir. 2 tane köşenin birleşim yerine kaydır. Tekrar arada bir zincir. Buradaki iki kenar kaldı. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sağdakine kaydırıyorum. Soldakine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Kendini tekrar eden yerleri hızlandırarak geçiyorum sizi sıkmamak için. Birleştirme mantığı aynı çünkü. Köşeye geldik. 3 tane ikili trabzan. Arada bir zincir çekiyorum. Buradaki köşeye kaydırıyorum.
Tekrar araya bir zincir çektim ve buradaki köşemi 3 tane ikili trabzanla tamamlıyorum. Kabaca aslında böyle yapmış olduk. Şimdi bizim yapacağımız, bakın burada gri 2 sıra, gri 2 sıra, burada ve burada tek sıra. Demek ki benim buradan bir sıra geçmem gerekiyor. Bu motifi ve bu motifi böylece örüyorum. Ve en son bir tane zincir çekiyorum. Buradaki iki köşenin birleşim yerine geldim ve kaydırdım. Burada artık ben balaklavayı bitirmiş oldum aslında. Bu noktada ipimi koparıp düzgünce gizleyip bitirebilirim. Ama burada da olduğu gibi hem bu baş kısmından, yüzümüzün geleceği kısmından, hem de bu boyun kısmından bir sıra sık iğne geçmek istiyorum. Daha düzgün toplu dursun. Böyle yıkadığımızda, giydiğimizde yayvan görünmesin. En son köşeye kaydırıp orada bırakmıştık. Bir sıra sık iğne geçeceğiz. Onun için de bir zincir çekiyorum. Kaydırdığım yere tekrar bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çektim. Aynı kaydırdığım yere bir tane sık iğne yaptım. Köşeye geldim. Bir tane sık iğne yaptım. Trabzanların üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincirlik boşluğa gelip bir tane sık iğne yapıyorum. Trabzanların üzerine sık iğne yapıyorum. Trabzanların üzerine sık iğne, boşluklara bir tane sık iğne. Bu şekilde ilerliyorum. Bu şekilde bir görünümü oluyor. Köşeye geldim. Burada birleştirme noktasına bir tane sık iğne yapıyorum. 3 tane köşenin birleştirme yerine geldim. Bir tane sık iğne yaptım. Sonrasında trabzan üzerine sık iğne yapıyorum. Boşluklara bir tane sık iğne, trabzanın üzerine sık iğne. Köşeye birleştirme yerinde köşeye bir tane sık iğne, birleştirme yerine bir tane sık iğne ve köşeye bir tane sık iğne yapıyorum. Sonrasında yine trabzan üzerine sık iğne ve bir zincirlik boşluklara bir tane sık iğne olarak devam ediyorum. Bu şekilde devam edelim. En son sıra sonunda düzgün bir bitiş yapalım. Sıra sonunda en son köşeye bir tane sık iğne yaptım. İpi yeteri kadar uzatıyorum ve kesiyorum. Burada düzgün bir bitiş yapacağız. Tüm örgülerde bu düzgün bitişi göstermeye çalışıyorum. Burada bir zincir çekip bir tane sık iğne yapmıştık en başa başlarken. Zincire dokunmuyorum. İlk yaptığımız sık iğnenin tepesini alıyorum. Örgünün arka tarafından ilk yaptığım sık iğnenin tepesine girdim. İpi aldım ve örgünün iç tarafına çektim. Burada da en son yaptığımız sık iğne var. Sık iğnelerin, trabzanların böyle V gibi görünen tepeleri var, görüyorsunuz. İki tane kanadı var. Biri örgünün dış yüzünde, biri iç yüzünde. Örgünün iç tarafında kalan kanada girdim. İpi buradan aldım. Gördüğünüz gibi bir tane daha sık iğne tepesi oluşturmuş olduk. Bütün görünümü eşitlemiş olduk. Böyle düzgün bir bitişle daha düzgün bir görünüm elde ediyoruz. Örgünün iç tarafındayım. Öncelikle burada ipi bir zincirle sabitliyorum. Giydiğimizde, yıkadığımızda sökülmesin. Sonrasında ipimi gizleyebilirim.
Yeteri kadar gizledikten sonra motifi esnetiyorum. Esnettikten sonra dışarıda kalan ipi kesiyorum. Bu şekilde yüz kısmındaki sık iğneyi tamamlamış olduk. Bir de boyun kısmından geçelim ve artık balaklavamızı bitirelim. Burada ben arkasından başlamak istiyorum ki bitişimiz, başlangıcımız arkaya denk gelsin. Düzgün bir bitiş yapıyoruz ama dışarıdan fark edilmiyor. Yine de arkada bitirmekte fayda var. İstediğiniz herhangi bir tepeden ya da boşluktan başlayabilirsiniz. Ben buradaki 3 tane trabzanın ortasından başladım. Tığın üzerinde 2 ilmek var. İkisini birlikte alarak sık iğne yaptım. Sırasıyla trabzanların üzerine bir sık iğne, bir zincirlik boşluklara bir sık iğne yapıyoruz. Bir tane birleştirme yerini de göstereyim. Sonrasında sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edelim. Düzgün bir bitişle balaklavamızı bitirelim. Köşeye bir sık iğne, birleştirme yerine bir sık iğne ve köşeye bir sık iğne ile birleştirme yerini geçiyorum. Sonrasında trabzan üzerine sık iğne ve boşluklara bir tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde devam edelim. Bir bütün boyunu dolanalım. Sıra sonunda düzgün bir bitiş yapalım. Sıra sonunda son sık iğnemi de yaptım. İpi yeteri kadar uzattım ve kesiyorum. Yine düzgün bir bitiş yapacağız. Burada ilk yaptığım sık iğne var. Onun tepesine arkadan giriyorum. Daha küçük bir tığ aldım. Ve ipi arkaya çekiyorum. Burada da en son yaptığım sık iğne var. Onun iç kanadına girdim ve ipi çektim. Bir tane daha sık iğne tepesi oluşturmuş olduk. Şimdi ipimizle gizleyelim ve en son halini görelim artık. Burada bir zincir çekiyoruz ki sökülmesin. Sonrasında ipimizi gizliyoruz. En son ipini de gizledim ve kestim ve balaklavamız artık hazır. Gördüğünüz gibi bir bütün şeklinde ip koparmadan birleştirdik. En son bir sıra sık iğne geçtik ve balaklavamızı bitirdik. Burada yaptığım diğer balaklavalar var. Dediğim gibi istediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Elinizdeki ipleri değerlendirebilirsiniz. Önemli olan ölçü. Şimdi ben burada 16 santim verdim ama hepimizin yüz şekli, kafa şekli değişik, farklı. Küçük olan var, büyük olan var. O yüzden bir tane motifi yapalım. Burası zaten bir motif büyüklüğü kadar. Bir motifi yapıyoruz. Yüzümüze motifi koyduğumuzda, önümüze koyduğumuzda gözlerimiz kapanmıyorsa, çenemiz yani dudağımızda falan kalmıyorsa, motif küçük kalmıyorsa o zaman 8 tane motif yapıp birleştirmeye başlayabiliriz. Yeteri kadar büyüklükte olması lazım. Burası bizim yüz kısmımıza geliyor. Burası da boyun kısmımız oluyor. Ona göre bir büyüklükte motifinizi yaparsınız. 8 tane motif yaparsınız. İster benim gibi ip koparmadan birleştirirsiniz. İsterseniz de sıra sayısını tamamlayıp iğne iplik yardımıyla da dikebilirsiniz. Benim motiflerim 16 santim. Siz kendi yüz şeklinize göre, baş büyüklüğünüze göre motiflerinizi ayarlayabilirsiniz. Yapısının bozulmaması için ütü değdirmiyoruz. Halı altına koyabilirsiniz. Elinizle düzleştirebilirsiniz. Minder altına koyabilirsiniz. O şekilde bir düzleştirme yapabilirsiniz. Bu videoda balaklava yapmıştık. Bir sonraki videoda altıgen hırka yapacağız. Ben bir parçasını hazırladım. Bu şekilde. İkincisini beraber öreceğiz ve hırka haline getireceğiz. Marketlerden aldığımız iplerle ne yapacağımı bilemiyorum diyen arkadaşlar vardı. O yüzden BİM'den aldığım iplerle böyle altıgen bir hırka çalışacağız. Açık gri, kömür grisi ve siyah renkle yaptım. Siz istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Balaklavayı elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Aklınıza takılan yerler olursa sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda altıgen hırkada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.